Ya 2026'ya daha yeni girdik sayılır ama Evet, daha Ocak ayındayız. aynen. Ama gönderdiğin o makale ve inceleme yığınına bakınca yılın oyunu tartışmaları şimdiden başlamış gibi ve bütün oklarda tek bir ismi gösteriyor. MIO, Memories in Orbit. Evet, Fransız stüdyo Douze Edixiyem'in bu yeni oyunu Metroidvania ve Souls-like türlerini birleştiriyor ve gerçekten de inanılmaz bir başlangıç yapmış. Neredeyse mükemmel puanlar almış. Polygon'dan Distractoid'e yolladığın hemen her kaynaktan tam not almış neredeyse. İşte bugün bizim görevimiz de tam olarak bu. Senin paylaştığın bu kaynakların derinlerine inip Mio'yu bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yani olay sadece görsel bir şölen mi? Hani Moebius çizgi romanlarından fırlamış gibi duruyor ya görseller. Evet, evet o benzetme çok yapılıyor. Ama soru şu, sadece bu mu yoksa oynanış mekanikleriyle türüne gerçekten yeni bir soluk getiriyor mu? İşte bu sorunun cevabını senin için arayacağız. Harika. O zaman yol haritamız şöyle olsun. Önce bizi içine çeken o dünyaya, The Vessel adındaki o terk edilmiş gemiye ve Mio'nun hikayesine bir bakalım. Atmosferden başlayalım diyorsun. Mantıklı. Evet, atmosfer neden bu kadar övülüyor onu bir anlayalım. Sonra neredeyse her eleştirmenin şiir gibi dediği o meşhur hareket mekaniklerine ve keşif hissine odaklanırız. Çünkü anladığım kadarıyla oyunda sadece gezinmek bile başlı başına bir keyif. Kesinlikle. Ve o gezintinin getirdiği riskleri de konuşacağız. Oyunun para birimi olan Naker sistemi ve onu nasıl koruduğun gibi zekice tasarlanmış mekanikler var. Tamamdır. Ama asıl bombayı sona sakladım. Oyunu gerçekten diğerlerinden ayıran Allocation Matrix adındaki o tuhaf ve dahiyane yetenek sistemi. İşte en çok merak ettiğim yer orası. En sonunda da bütün bu parçaları birleştirip oyunun zorluğu hakkındaki farklı görüşleri ve genel eleştirmen kanısını masaya yatıracağız. Hazır mısın? Hazırım. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Oyun, The Vessel adında uzayda sürüklenen devasa, harabe bir gemide geçiyor. İçini bitkiler sarmış, makineler çıldırmış. Biz de hafızasını kaybetmiş Mio adında bir robotuz. Evet, temel kurulum bu. Açıkçası bu tema, bilim kurguda daha önce gördüğümüz şeylere benziyor. İnsanlık sonrası bir dünya, varoluşunu sorgulayan makineler, paylaştığın makaleler Mio'nun bu tanıdık temayı taze hissettirmek için tam olarak ne yaptığını söylüyor. İşte bu çok yerinde bir soru çünkü kaynakların üzerinde durduğu nokta tam da bu. Medio bu temayı sana böyle uzun uzun diyaloglarla veya metinlerle anlatmıyor. Yani yüzümüze vurmuyor hikayeyi. Aynen öyle. Onun yerine atmosferi ve çevresel hikaye anlatımını kullanıyor. Geminin kendisi bir karakter. Bir zamanlar insanlığa yeni bir yuva bulma umuduyla yola çıkmış teknolojik bir harika, şimdi ise doğanın geri aldığı metal ve sarmaşıkların iç içe geçtiği melankolik bir mezarlık. Vay be. Hatta AV Club'ını incelemesinde altı çizilen çok güçlü bir cümle var. Diyor ki, burada harabelerini gezdiğimiz uygarlık aslında bizimki. Bu gerçekten etkileyici bir bakış açısı. Yani aslında kendi geleceğimizin hayaletleriyle dolu bir gemide geziniyoruz bir nevi. Tam olarak öyle. Mio'nun görevi de geminin İnciller denen yapay zeka bakıcılarını yeniden canlandırmak ve kayıp anılarını bulmak. Demek ki bu anılar sadece Mio'ya ait değil. Değil. Evet, aynı zamanda geminin ve belki de insanlığın anıları. Oyun sana sürekli olarak ne oldu sorusunu sordurtuyor. Ama cevabı bir kere de vermiyor. Küçük küçük ipuçları bırakıyor yani. Aynen. Bir köşede bulduğun bir veri kaydı, bir duvar resmi, hatta bir düşmanın tasarımı bile hikayenin bir parçasını fısıldıyor. Bu da o yalnızlık ve hüzün hissini çok güçlü kılıyor. Bir yandan inanılmaz güzel ve sakin manzaralar var, diğer yandansa her şeyin bittiği gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Umut ve hüzün sürekli bir arada diyorsun. Sürekli bir arada. Ve bu hüzünlü dünyayı keşfetme biçimimiz de en az dünyanın kendisi kadar önemli değil mi? Çünkü gönderdiğin her kaynak oyundaki hareket mekaniklerinin devrimsel olduğunda hemfikir. Sadece A noktasından B noktasına gitmenin bile inanılmaz tatmin edici olduğu söyleniyor. Bu akış hali dedikleri şey tam olarak ne? Duvarlarda yürüyor ve en önemlisi Hairpin Grapple adında bir kancası var. Kaynaklar bu yeteneklerin tek tek çok özel olmadığını ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan şeyin bir dans gibi olduğunu söylüyor. Bir kombinasyon yani.
Tam bir kombinasyon. Bir duvardan zıplayıp havada süzülürken kancanı bir çıkıntıya atıp kendini yukarı çekmek, sonra başka bir duvarda koşmaya başlamak, bütün bunlar o kadar akıcı ve tepkisel ki en zorlu platform bölümleri bile bir angarya gibi değil, ritmik bir bulmaca gibi hissettiriyor. Hollow Knight veya Ori gibi oyunları sevdiğini bildiğim için bu noktanın senin özellikle ilgini çekeceğini düşünüyorum. O oyunlardaki gibi hassas ve ödüllendirici bir platform deneyimi vaat ediyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. O seviyede bir ciladan bahsediyoruz. Peki ya keşif? Devasa bir gemide kaybolmak kolaydır. Harita sistemi bu akıcılığı destekliyor mu yoksa sürekli durup "neredeyim ben?" diye sormana mı neden oluyor? Harita sistemi de bu felsefeye uygun çok zekice tasarlanmış. Evet, yeni bir bölgeye girdiğinde haritan kör, tamamen boş. Bu güzel, gizemi koruyor. Aynen, ilk keşif anının gizemini koruyor ama asıl yenilik şu: bir dinlenme noktasına oturduğun an, o ana kadar gezdiğin tüm koridorlar, odalar, hatta gözden kaçırmış olabileceğin gizli geçitler bile haritana otomatik olarak işleniyor. Bu çok iyiymiş. Bu sayede hem keşfetme özgürlüğün korunuyor hem de sinir bozucu bir şekilde kaybolmanın önüne geçiliyor. Bu harika bir denge. Souls türü oyunlarda sıkça yaşanan o gerilimi, hani acaba üste dönüp biriktirdiklerimi harcamalı mıyım yoksa risk alıp devam mı etmeliyim gerilimini de Mio kendi usulünce yorumlamış sanırım. Kesinlikle. Nakre sistemi diye bir şey var. Evet, ondan bahsediliyordu. Nekre kelimesi sedef anlamına geliyor. İstiridye kabuğunun içindeki o parlak katman. Oyundaki para ve deneyim puanı birimin bu. Klasik olarak öldüğünde topladığın her şeyi o noktada düşürüyorsun ve geri almak için tek bir şansın var. Tamam, buraya kadar standart. Ama Mio burada oyuncu dostu harika bir yenilik getiriyor. Seviyelerde bulunan kristalleştirme makineleri. Dur bir dakika. Yani biriktirdiğim o değerli sedefleri kalıcı bir şeye dönüştürebiliyorum. Aynen öyle. Bu makinelere gidip biriktirdiğin nekrayı, istediğin zaman harcayabileceğin, envanterinde duran ve asla kaybolmayan kristalize eşyalara çevirebiliyorsun. Bu oyunun bütün dinamiğini değiştirir. Tamamen değiştiriyor. The Indie Informer'daki yazarın da belirttiği gibi, bu küçük dokunuş sayesinde artık her 3 adımda bir geri dönme stresi yaşamadan çok daha cesurca keşif yapabiliyorsun. Cezalandırmaktan çok ödüllendirmeye odaklanan bir tasarım yani. Kesinlikle. Tamam, şu ana kadar her şey kulağa çok iyi geliyor. Harika bir atmosfer, akıcı bir hareket sistemi, oyuncu dostu mekanikler. Ama şimdi gönderdiğin bütün makalelerin oyunun asıl olayı bu dediği yere geldik. Allocation Matrix, yani atama matrisi. Bunu bir açalım. Çünkü bu sistem Mio'yu gerçekten de başka bir seviyeye taşıyor gibi duruyor. Kesinlikle taşıyor. Bu oyunun en cesur ve en özgün fikri. Mio bir robot olduğu için sahip olduğu her şey ama her şey hafıza slotlarına yüklenmiş modüllerden ibaret. Can barın, mini haritan, enerji göstergen, özel saldırıların Hepsi birer modül yani. hepsi bu matrise taktığın birer çip ve tahmin edebileceğin gibi bu hafıza alanın sınırlı. Bir saniye, yani demek istediğin şu mu? Çok güçlü, ekranı kaplayan bir kılıç saldırısı modülü buldum diyelim ama matrisimde yer yok o saldırıyı kullanabilmek için. Mini harita modülümü falan mı çıkarmam gerekiyor? Sadece mini haritanı değil, belki de can barını gösteren modülü bile çıkarman gerekebilir. Ciddi misin? İşte sistemin dahiyane ve biraz da korkutucu yanı bu. Oyun sana sürekli olarak anlamlı ve zorlayıcı takaslar yaptırıyor. Önümde zorlu bir boss var, yolumu zaten ezberledim, haritaya ihtiyacım yok. Onun yerine kalkan gücümü arttıran bir modül takayım. Veya şu an sadece etrafı keşfediyorum, güçlü saldırılara ihtiyacım yok, onun yerine daha uzağa zıplamamı sağlayan modülleri takayım gibi. Tam olarak bu. Bu kararları sürekli olarak veriyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Bu oyuncu kimliğini ne kazandığınla değil, neyden vazgeçmeye istekli olduğunla tanımlıyor. Can barın olmadan savaşmak. Bu hem çok stresli hem de inanılmaz havalı bir fikir. Kesinlikle. Kaynaklar bu sistemi Nier Automata'daki plugin chip sistemine benzetiyor ve evet, oyuncular bu radikal seçimleri gerçekten yapıyorlar. Oyunun derinliği de buradan geliyor o zaman. Aynen. Her dinlenme noktası karakterini yeniden tasarladığın bir atölyeye dönüşüyor. Oyun tarzın sabit kalmıyor, karşılaştığın zorluğa göre sürekli evriliyor.
Bu oyuncuya müthiş bir kontrol hissi veriyor ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yaptığın her seçimin somut bir bedeli var. Peki bu kadar karmaşık ve stratejik bir yetenek sisteminin yanında dövüşler nasıl hissettiriyor? Genelde bu tür oyunlarda onlarca combo, karmaşık hareketler olur. Mion'un dövüş sistemi de bu kadar derin mi? İşte şaşırtıcı olan da bu. Distractoid'in incelemesinde özellikle belirtildiği gibi dövüşün temelleri aslında oldukça basit. 3 vuruşluk bir combo, yukarı ve aşağı yönlü saldırıların var. Hepsi bu. O kadar mı? O kadar. Oyunun zorluğu yüzlerce hareketi ezberlemekten gelmiyor. Zorluk düşmanların saldırı düzenlerini okumak, doğru zamanda kaçınmak ve en önemlisi o şiir gibi hareket sistemini dövüşün bir parçası haline getirmekten geliyor. Anladım. Yani dövüşler de bir nevi yüksek tempolu platform bulmacalarına dönüşüyor. Mükemmel bir tanım, tam olarak bu. Olay kas hafızasından çok durumsal farkındalık ve hareket kabiliyetiyle ilgili yani. 15'ten fazla boss ve 30'dan fazla düşman türü olduğu düşünülürse bu basit mekaniklerle epey çeşitli senaryolar sunuluyor demektir. Kesinlikle. Peki ya zorlanan oyuncular? Bu tür yeni başlayanlar için acımasız olabiliyor. Oyunda herhangi bir yardım seçeneği var mı? Var, hem de çok akıllıca tasarlanmış bir tane. Eroded Bosses, yani aşınmış bosslar adında bir özellik var ve bu kaynaklarda evrensel olarak övülüyor. Aşınmış bosslar. Eğer bu seçeneği açarsan, bir boss'a karşı her öldüğünde bir sonraki denemende o boss'un canı ve belki de savunması bir miktar azalıyor. Oo, çok iyi. Yani oyun pes etmediğin için seni ödüllendiriyor bir nevi. Tam olarak bu. Buradaki kilit nokta, bu özelliğin savaşı bir maskaralığa çevirmemesi. Boss yavaşlamıyor, aptalca hareketler yapmaya başlamıyor, sadece biraz daha kırılganlaşıyor. Umut veriyor yani. Aynen. Her ölümün boşa gitmediğini, bir sonraki denemenin biraz daha umut verici olduğunu hissettiriyor. Bu zorluğu tamamen ortadan kaldırmak yerine azmi ödüllendiren ve türü yeni oyunculara açan harika bir tasarım kararı. Peki, tüm bu yardım seçeneklerine rağmen gönderdiğin kaynaklarda oyunun zorluğu konusunda bir fikir ayrılığı sezdim. Bir yanda oyunu adil ama zorlu bulanlar varken, diğer yanda acımasız ve cezalandırıcı olarak nitelendirenler de var. Bu ayrımın sebebi ne? Bu ayrımın temelinde genellikle iki nokta yatıyor. İlki, bazı boss savaşlarına geri dönme süreleri. Birkaç eleştirmen, öldükten sonra en yakın dinlenme noktasından boss arenasına geri koşmanın 30 ila 45 saniye sürebildiğinden şikayet ediyor. Of. Bir boss'a karşı 10-20 kez öldüğünde bu süreler birikerek sinir bozucu bir hal alabiliyormuş. Senin gibi sabırsız bir oyuncu için bu önemli bir detay olabilir. 45 saniyelik bir geri koşma süresi, evet, bu birkaç kontrolcü fırlatma anına sebep olabilir. Diğer eleştiri neydi peki? Diğeri biraz daha radikal bir konu. Bir kaynakta hikayenin belirli bir noktasında kalıcı olarak bir can puanı kaybetmene neden olan bir mekanikten bahsediliyor. Nasıl yani? Kalıcı olarak mı? Evet, bu oyuncunun rızası olmadan elinden bir şeylerin alınması hissini yaratabildiği için bazı oyuncular için ciddi bir hayal kırıklığı kaynağı olabilecek bir tasarım kararı olarak belirtilmiş. Vay canına. Bu gerçekten cesur bir hamle. Yani oyun bir yandan aşınmış bosslar gibi özelliklerle elini tutarken diğer yandan böyle acımasız anlar da yaşatabiliyor. Aynen öyle. Ama anladığım kadarıyla genel kanı zorluğun çoğunlukla adil olduğu yönünde. Öyle görünüyor. Kesinlikle. Büyük çoğunluk, oyunun seni yeteneklerini sonuna kadar kullanmaya teşvik ettiğini ve bir engeli aştığında hissettiğin tatmin duygusunun paha biçilmez olduğunu söylüyor. Puanlar da bunu doğruluyor zaten. Evet, puanlar ortada. Polygon, DualShockers, Destructoid gibi yayınlardan 9 ve 9,5 gibi ezici derecede yüksek notlar almış. Genel kanı, Midion'un Hollow Knight, Ori and the Blind Forest ve Nine Souls gibi türün devleriyle aynı ligde oynadığı yönünde. Ve bu karşılaştırmalardan da alnın akıyla çıkıyor.
Aynen öyle. Görsel tarzı konusunda ise hiçbir tartışma yok sanırım. Bütün kaynaklar oyunun sanat tasarımına övgüler yağdırıyor. Ünlü Fransız çizgi roman sanatçısı Moebius'un çalışmalarına benzetilmesi de ne kadar özgün bir iş olduğunun kanıtı. Kesinlikle. O el çizimi hissi veren pastel renk paleti, detaylı ama asla kalabazık olmayan tasarımlar, oyun sadece oynanan değil, aynı zamanda her karesi durdurulup incelenecek bir sanat eseri gibi duruyor. Bu da oyunun melankolik atmosferini mükemmel bir şekilde destekliyor. Peki, tüm bu kaynakları inceledikten sonra vardığımız sonuç ne? Senin gönderdiğin bu makalelerden anladığım kadarıyla Mio, Memories in Orbit sadece güzel görünen bir oyundan çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Akıcı ve şiirsel hareket mekanikleriyle oyuncuyu bir trans haline sokuyor. Allocation Matrix gibi gerçekten yenilikçi ve oyuncuyu sürekli düşündüren sistemleriyle türüne taze fikirler getiriyor. Ve o hassas dengeyi kuruyor. Evet, en önemlisi o. Hem zorlayıcı hem de destekleyici olmayı aynı anda başarabilen o hassas dengeyi kuruyor. 2026'nın sadece en iyi Metroidvania'larından biri değil, en unutulmaz oyun deneyimlerinden biri olmaya şimdiden aday. Anlaşılan o ki senin için soru Mio'yu oynamalı mıyım değil, oynamaya başladığımda Allocation Matrix'inde ilk olarak neden vazgeçeceğim olacak gibi duruyor. Ve bu da bizi üzerinde düşünmen için bırakacağımız son bir soruya getiriyor. Oyunun temel mekaniklerinden biri, daha güçlü olmak için bildiğin, güvendiğin bir şeyden, arayüzünün bir parçasından feragat etmeni istiyor. Haritasız dolaşmak, can barını görmeden savaşmak. Aynen. Bu, gerçek hayattaki öğrenme süreçlerimize ne kadar benziyor değil mi? Zihnimizde yeni bir bilgiye veya yeteneğe yer açmak için farkında bile olmadan hangi eski alışkanlıklarımızdan, hangi konfor alanı, modüllerimizden vazgeçiyoruz?